Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çiçekleri solan 3 orkide var. Bu orkideleri çok uygun fiyata aldım. Marketlerde çiçekleri solan orkideleri çok indirimli bulabilirsiniz. Bu orkideleri sıfırdan bir toprağa nasıl ekmemiz gerekiyor ve nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda bu 3 orkideyi birleştireceğim. Hemen sizlerle nasıl yapmak istediğimi gösteriyorum. İlk olarak orkideleri dezenfekte edebilmek ve vitamin desteği sağlayabilmek için toz zerdeçal kullanacağım. Toz zerdeçal özellikle hastalıklı orkide köklerini onarır. Bir silme çay kaşığı kadar kullanıyorum. Bir bardağın içerisine koyuyorum ve üzerine 200 mililitre kaynar su ekleyeceğim. Biraz karıştırıyorum ve bu karışımın soğuması için bir yarım saat kadar serin bir yerde bekleteceğim. Orkideleri ilk bakımı yapacağız. Bunun için orkide poşetlerini çıkarıp dallarını budayacağım. Bu şekilde çiçekleri dökülen orkide dallarını kesiyorum. Dallar tamamen sarardığı için en dipten orkide dalını kesiyoruz. Gördüğünüz üzere bu orkidelerin üst topraklarının üzeri biraz küflü. Bunun nedeni çok fazla su verilmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden orkidelere kesinlikle çok fazla su vermeyin ve günlerce suyun içerisine bekletmeyin. Ve kökleri sağlıklı. Hazırlamış olduğum toz zerdeçal karışımı soğudu. Şimdi süzüyorum. Süzerken en alttaki tortusunu koymuyoruz. Dikkatlice süzmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar orkide köklerine yapışabilir. Bakın bunu tekrar üzerine su koyarak orkidelerinizde gübre olarak kullanabilirsiniz. 200 mililitre zerdeçallı suyun üzerine su koyacağım. Bunu 1 litreye tamamlayacağım. Yani 800 mililitre su koyuyorum. Toplamda 1 litrelik bir gübremiz hazır oldu. Orkideleri bu suyun içerisinde dezenfekte edebilmek için geniş bir borcama koydum. Burada dikkat etmeniz gereken önce yapraklarını dezenfekte etmek. Yapraklarını suyun içerisinde bu şekilde 10 saniye kadar tutun. Bunu 3 kere yapabilirsiniz. Evet, daha sonra direkt orkidenin kökleriyle beraber toprağını bu suyun içerisine koyuyorum. Ve orkidenin köklerinin tümünün bu karışımı iyice emebilmesi için biraz çeviriyorum. Bu karışımın içerisinde 30 dakika bekleteceğim. Böylelikle orkide köklerinde hastalık ya da böcek varsa bu su onu engelleyecektir. Aynı zamanda
orkide köklerini dezenfekte etmiş olacağız. ...30 dakika bu suyun içerisine beklettikten sonra orkidelerimi çıkarıyorum. Şimdi 3. aşama olarak orkidelerimi dikeceğim. Bunun için yeni bir orkide toprağına ihtiyacım var. İlk olarak saksıya ihtiyacınız var. Bu şekilde şeffaf olması gerekiyor. Ve toprak olarak yıkamış olduğum çam kabukları var. Bugün çam kabuğu ve çakıl taşı ile orkide ekimini göstereceğim. Çakıl taşını orkide saksısının en altına drenaj oluşturması için koyacağım. Orkidelerinizin köklerinin ışık alabilmesi için bu şekilde güneş ve ışığı geçirebilecek şeffaf saksılar kullanmanızı tavsiye ederim. İlk olarak en alta bakın çakıl taşlarını koyuyorum. Orkide saksısının en altına her zaman bu tarz drenaj oluşturması için çakıl taşı veya kil bilyesi koyabilirsiniz. Şimdi çam kabuklarını orkide toprağının üzerine koyuyorum. Orkidenin tüm kökleri bu toprağın içerisinde kalacak şekilde çam kabuğunu eşit miktarda tüm orkide saksısının içerisine dökeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken gövde kısmının çok fazla toprağın içerisinde kalmaması gerekiyor. Sulama esnasında fazla suyun orkide gövdesine girmemesi için biraz gövde kısmının yukarıda kalması gerekiyor. Orkidemi toprağına ektim ve kökler bakın kenara gelecek şekilde ayarlamaya çalıştım. Böylelikle su ihtiyacını da köklere göre ayarlayabiliriz. Bu orkidenin bol ışık alan bir yerde kalması gerekiyor. Yapraklarını biraz daha silmek istiyorum. Bunun için dezenfekte etmek için limon suyu kullanacağım.
Biraz suyun içerisine limon suyu sıkarak 4-5 damla bir pamuk ile yapraklarını sileceğim. Böylelikle yaprakları tamamen temizlenmiş olacak. Orkidenin tüm yapraklarını limon suyu ile sildim. Daha önce birkaç orkideyi aynı saksıya ektim. Özellikle 2 orkidemin de sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız ve kökler beyaza döndükçe de su vermeniz gerekiyor. Ayda bir kere de sıvı bitki besinlerini verebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, yine sizlere bu yöntemlerle ektiğim ve büyüttüğüm orkidelerimin de sonuçlarını gösteriyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.